Bugün dünyanın en hızlı yapay zeka ile web sitesi geliştirme aracını inceleyeceğiz. Hadi gelin hemen bakalım. Evet, bugün anlatacağımız araç ZipWP olacak. Bu ZipWP neymiş? Başlıkta anlattıkları gibi en hızlı WordPress yapay zeka ile web sitesi geliştiricisi ismini vermişler. Çok zahmetsiz bir şekilde ZipWP ile site oluşturabiliyormuşuz ve diğer kısmında ne anlatıyor burada? Anında yayın adı alabilmemiz için hosting ve alan adlarını da bize sağlıyormuş. Yani herhangi bir yere taşımakla uğraşmadan buradan hem sitemizi oluşturuyoruz, hem hostumuzu alıyoruz, hem de domainimizi alabiliyormuşuz. Şimdi buna nasıl yapacağız bakalım. Google'la bir kayıt olalım öncelikle. Tamam, şimdi Google'la hesabımızı oluşturduk. Bize bir dashboard'a attı. Burası dashboard değil de tutorial'a attı. Biz burayı direkt skip deyip geçebiliriz. Çünkü burada öncelikle ücretlerden bahsediyor ama biz ücretleri az geçip öncelikle bir free olarak deneyelim. Bu alt tarafa kaydırdığımda bana free seçeneğini sunuyor. Sonrasında bizi panele gönderdi. Bakalım, burada selamünaleyküm Erdinç diyor. Aleykümselam. Bura başlayalım. Burada siteler varmış. Burada projeler varmış. Burada blueprintler, yani geliştirici araçları varmış. Kısa yollar, kullanım detayları burada. AI ile geliştirme falan filan, tamam. En baştan başlayalım. Şimdi durun, panele geri gelelim. Beni sürekli bir yerler atıyor. Bir dur ya. Panele bir geri gelelim, bir panele bakalım ne varmış burada. Burası dashboard, işte nelerimiz var nelerimiz yok burada gösteriyor. Siteler bu sandbox site kısmında olacak. Şimdi oluşturacağız. Tamamlanmış siteler, özelleştirilmiş siteler, blank siteler var. Burada da diğer şablonları falan filan buluyorduk. Ben bu dayıyı izliyordum ya arada. Bak, bu abi izliyorum arada. Projeler de burada. Yayını da buradan alabiliyoruz. Canlı siteleri buradan yayına alabiliyoruz. Domainlerde de burada get a new domain deyip, tabii ki ücreti makbulünde. Makbulü doğru bir tabir değil tabii ki ama. Buradan domain alabiliyoruz. Kullanımlarda da free kısmında 2 adet bize site oluşturmaya imkan sunuyor. Tamam, paneli tamamladık. Complete site diyelim, tamam. Name of web site. En baştan başlayalım. Paradox Web olsun bizim sitenin adı. Bu web sitesi ne için diyor. Yani bu nasıl bir restoran mı olacak burası? Spor salonu mu olacak? Spa mı olacak? Ben burayı agency yapalım. Bizimki ajans olsun. Dijital bir ajans olsun. Dişçi falan diye. Bu arada kendimiz de neye bastım lan? Kendimiz de yazabiliyoruz buraya. İstediğimiz farklı bir şey varsa onu da yazabiliyoruz. Ama ben farklı bir şey yazmayalım. Direkt agency diyelim. Web sitemiz İngilizce olmasın, Türkçe olsun. Gelişmiş seçeneklerde de aynı. Başka bir şey yok. Çünkü business plan istiyor. Burada siteyi bana 3-5 kelimeyle açıkla diyor. Hiçbir fikrim yok diyorsan yapay zeka ile yazdırabiliriz. Yazdıktan sonra da ne anlattığına bir bakalım. Türkiye merkezli bir dijital ajansdır. Yenilikçi web tasarımı, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi hizmeti sunar falan filan. Benim için uygun. Mesela 2025 yılında olmasında 2015 olmasında 25 olsun falan. İstanbul olmasında Türkiye merkezli diyormuş, zaten İstanbul demiyormuş. İşte buradaki detayları değiştirebilirim. 3000 kelimeye kadar buraya detay ekleyebiliyorum ama hızlı olması için şimdilik bu kadar yeter. OK diyelim, next diyelim. E-mailimi istiyor. Tamam, paradox et. Sosyal medyalarım da buradan ekleyebiliyorum ama eklemeyeceğim şimdilik, gitsin. Ne seç diyor bana? Görsellerimi seç diyor. Şimdi ajansa uygun bana çok klasik görseller çıkarttı. Bu görsellerden ben istediklerimi A seçelim. Örümcek ağ yapalım. Spider-Man. Biraz siyasi unsurlar ekleyelim. Hadi biraz alakasız olsun. Bu Spider-Man çok alakalı oldu bu gerçekten. Bunları da ekleyelim. Görsellerimi seçtim. Burada herhangi bir sınırım var mı? 13 tane seçmişim. Herhangi bir sınırım yok sanırım. Burada kategorileri dikey ve yatay olarak da seçebiliyoruz. Ve kendimiz de görsel ekleyebiliyormuşuz bu kısımdan. Web sitemizde olacaklara görsel ekleyebiliyoruz. Tamam, ben bu 13 taneyi seçtim, yeter dedim benim için. Sonra ne oluyor? Tasarımı seçin diyor. Şimdi bu WordPress altyapılı bir yapay zeka olduğu için yani sitemiz WordPress olacak. Blok editör mü olsun, Elementor mu olsun diyor şurada bana. Ben Elementor'cuyum. Elementor'u seçerim dedikten sonra oluşturduğu tasarımları bana burada gösteriyor. Tabii ki birçoğu premium tasarım ama sadece görebiliyor muyum ben? Şöyle tıkladığımda görebiliyorum, evet, ama kullanamıyorum. Çünkü bunlar premium. Biz ücretsiz olan bir tanesini seçeceğiz. Bakın, böyle bir tasarım oluşturdu ve sundu bana. Ben bunu yapamadığım için geri döndüm. Peki premium dışında hangisi vardı? En başta bir tane vardı. Sanırım onu seçeceğiz. Burada da bir tane var. Premium olmayan. Şu da var, bu da var. Biz bunu seçelim. Diğerleri premium olduğu için seçemiyoruz. Şu ücretsiz olan tasarımı seçelim. Bakalım nasılmış. Gayet de hoş bu arada.
logoyu buradan şu sol taraftan logo seçebiliyoruz ama ben burası için herhangi bir logo hazırlamadım daha öncesinde. O yüzden bu kısmı pas geçtim. Logoyu eklediğimde de sanırım burası logomda değişecektir muhtemelen. Sonrasında hadi bu tasarımı okey olduğumuzu düşünelim. Fontumuzu değiştirebiliyoruz sol taraftan. Şöyle rastgele tuşuna bastığımda falan da değişiyor mu? Yo, en başa atıyor sanırım. Tamam, buradan fontumu değiştirebiliyorum. Renk şemamı, renk paletimi değiştirebiliyorum. Mavi olabilir, mor olabilir. Uyumlu bir şekilde arka planı mor falan da yapabiliyor. Bak, böyle bir şeyler de oluyormuş. Bak, bu hoşuma gitti. Ben bunu seçeceğim. Veya kendimiz de buradan oluşturabiliriz. Özel bir renk, kurumsal rengimiz varsa yapabiliyormuşuz. Seçme imkanı da veriyor. Okey, ben şu mor rengi beğendim. Bununla devam edeceğim. Rengimi seçtim. Sonrasında ne diyor? Özellikleri seçin diyor. Bu site bir blog sitesi olacak. Yani blog özelliğine sahip olacak. Sayfa yapıcısı olacak. Formu olacak. Bunlar zaten default olarak yüklü olarak geliyor. Biz ekstra olarak SEO ve görünüm özelliğini seçebiliyoruz ve otomasyonla entegrasyonları da seçiyoruz. Tabii ki biz e-ticaret sitesi olacaksa da buradan e-commerce'i seçebiliyorum. Free Live Chat de varmış. Şunu da seçelim. E-ticaret olmayacak. Bunu seçmedim. Ekstra olarak Free Live Chat'i de seçtim. Bakalım, burayı direkt geçebiliyormuş ama ben seçelim, öyle geçelim. Diyor ki en son bilgiler bunlar mı diyor. Zaten değiştirme imkanı vermiyor. Değiştirmek istiyorsan geri gel diyor. Ama biz bu özelliklere okey, start build website. Oluştur dedim. Hiçbir şey yapmadım. Tık 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 yaptım. Renkleri seçtim, fontu seçtim, logomu ekledim, görsellerimi seçtim. O bana tasarımları sundu. Ben de dedim ki okey. Sonrasında oluştur dedik ve hızlı bir şekilde, umarım 5 dakika bile sürmeden web sitemizi önümüze verecek. Sonrasında verdikten sonra neler yapabiliyoruz onlara da bakalım. En sonda da fiyatlandırma kısımlarına bir geçelim. Fiyatlandırmada hoşumuza giderse kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Bir göz atmış oluruz. %72, hadi bakalım. Web sitemiz hazırlanırken sen de bu boşluktan yararlanarak aşağıya gidip abone oluyorsun, beğeni atıyorsun, like atıyorsun. İkisi aynı şey olsa da gene 2 tane atıyorsun. Yorum yazıyorsun. Başka da bir şey yapmıyorsun. Bunları ücretsiz bir şekilde hızlıca yaptın ve siteye geri geldik. Evet, site hazır. Diyor ki show me. Hadi bakayım, hadi, böyle show me değil ya. Şuradan show me. Tamam, sen sus be abla şuradan. Susmuyor. Ha, şuradaymış ya, pardon. Sitemizi açtım. Bakalım. Sana bir şey diyeyim mi? Gayet iyi ha. Yani tabii ki hazır şablon kullanıldı. Ama çok hızlı bir şekilde genel tasarımı verdi. Diğer sayfalarım var mı? Hakkımda sayfam var. Neymiş? Sizin dijital ortağınız diyor. Ortak mıyız? Ortağız. Bak, 2025 olarak düzeltmiştik. Onu da verdi bana. Görsellerimiz, seçtiğimiz görseller. Footer'ım yok ama blok içeriğim var. Peki blok detayı olacak mı? 3 tane demo blok verdi bana. De Continue reading'im yok mu ya? Continue reading'im yokmuş. Detayları yok. Olsun. Yaparız. İletişim sayfası da verdi. Forum da verdi. Buralarda da sosyal medyalarım olacaktı. Eğer ki o kurulum aşamasında eklemiş olsaydık. Bir şey değil mi? Çok iyi bir site verdi. Peki bunun paneli nasıl? WordPress paneli de bu şekilde. Eklentilere bakalım neler eklemiş burada. Live chat'im var. Live chat'imiz, live chat burada yoktu, pardon. Nerede acaba? Hiçbir fikrim yok ama. Elementor'la yaptı. Starter template'ler var. SEO var. Ve bana mail attı şu anda. Siten hazır diye mail de geldi. Onu da ben yapıyorum zaten. Tema olarak Astra'yı kullanmış sanırım. Şurada gördüm. Aynen, Astra temasını kullanmış. Sayfalarımda da bizim sayfalarda burada. Müthiş. Peki ben şunu bunu beğenmedim, değiştireceğim diyorsam da yine benim WordPress panelim var. Buraya gelip kolaylıkla basit bir şekilde bunları değiştirebiliyorum diye düşünüyorum. Panele gireceksin herhalde, değil mi? Bakalım. Aynen, Elementor paneli de geldi. Aynen, mesela ben bu görseli beğenmedim. Geldim buradan değiştirdim. Yenisini ekledim. Zaten az çok bir Elementor WordPress paneline hakimseniz, az çok, bu arada harbiden az çok yani, bunları değiştirebilirsiniz. Metinleri değiştirebilirim. Her şeyi değiştirebilirim buradan. Eklemeler, çıkarmalar da yapabilirim. Sonrasında publish edip değişiklikten sonra yayına da alabiliyorum. Ama tabii bu site şu an canlı da mı? Değil. Hani gerçekten bir yayında değil. Bunun için ben şuradan nasıl çıkacağım bu arada? Bunun için
Ya sitemiz şu an bu haliyle okey dedikten sonra panele gelip bunu yayına almamız gerekecek. Biz şunu yanlış yaptık. Şunu silemiyor muyum yani? Mesela canlı yayına al dediğimde de tabii ki paketimi yükseltmemi istiyor benden. Paketleri nasıl peki? Yönetilebilir hostingle beraber artı domain de veriyor musun? Buranın içinde domain var mı acaba? Aylık $5 bir ücreti var. Tabii ki o bize gerek yok. Aylık $5 bir ücreti var. Buna tabii tek bir site ekleyebiliyorum. 7 günlük yedek de alabiliyorum. 10 GB da depolama alanı sunuyor bana. Yıllık ne kadar oluyormuş? Yıllıkta $120 denk geliyor. Yıllık $120 mı? Ha pardon, ilk yıl için $59, sonraki yıllar için $120 olacak şekildeymiş. Bu kadar hızlı bir şekilde ZipWP ile web sitemizi oluşturabiliyormuşuz. Müthiş bir özellik bu arada. Az çok WordPress'e de hakimsek bu genel tasarımdan sonra üzerine eklemeler çıkarmalar yaptıktan sonra istediğimiz siteyi elde edebiliriz. Direkt başka bir tarafa uğraşmadan da farklı bir hostla uğraşmadan da direkt bu site üzerinden domainimizi ve hostingimizi de alabiliyormuşuz. Bence gayet iyi bir site. Hoşumuza gitti mi? Gitti. Kullanımı da çok basit. Şöyle ana ekrana da geri gelelim. Kullanımı da çok basit. 2 tık yaptım, 3 tık yaptım. Her şey karşıma çıktı. Yani 5 yaşındaki bir çocuk dahi yapabilir. Ücretleri tartışılır mı? Tartışılır. Daha uygunları vardır, yoktur. Araştırmalardan sonra daha belli olur ama bir tık sanki pahalı gibi. Ama hani ben hiç uğraşmak istemiyorum diyorsan direkt işte şöyle böyle olsun, hızlı bir şekilde, aynı bu şekilde hızlı bir şekilde yaptıktan sonra direkt yayını almak istiyorum diyorsan direkt buradan ücretlerini de ödeyip yayını alabiliyorsun. Domaini de alabiliyorsun aynı zamanda. Bugünlük bu kadar. ZipWP'yi inceledik. Herhangi bir soru, görüş, öneri, şikayet talebin varsa aşağıya yorumlara yazıyorsun. Sonraki videoda da görüşüyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.